Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Tesla Model Y ya da bir diğer bilinen adıyla yeni Tesla Model Y Juniper. Tüm dünyada elektrikli otomobiller klasmanında üst üste 2 yıl boyunca en çok satan elektrikli otomobillerden biri olan Tesla Model Y uzun bir aranın ardından tasarımını tamamen değiştirdi. Ayrıca dostlar ülkemizde de yerli ve milli otomobilimiz Toktionix'ten sonra en çok satan ikinci elektrikli SUV modeli olarak da başarılı bir grafiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki 2025 yılında değişen tasarımına ek teknoloji konusunda neler değişti? Gerçekten halihazırda var olan Tesla Model Y'yi satın alıp yolumuza devam mı etmeli, yoksa yenilenen tasarımıyla yeni Tesla Model Y Juniper bize çok daha fazlasını mı vaat ediyor? Bu videoda yeni Tesla Model Y'ye dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayacağız. Tesla Model Y ilk kez 2020 yılında yollara çıktı dostlar. Evet, sanki böyle daha eski bir tarihten beri bizimleymiş gibi hissettirmesini anlıyorum. Çünkü Tesla 2013 yılından bu yana, yani 2013'ten 2020 yılına kadar Tesla Model Y'nin geleceğini en azından önden haber verdi bize ve tarihler 2020'yi gösterdiğinde artık C-SUV segmentinde yer alan Tesla Model Y yollara çıktı. Aradan 5 yıl geçtikten sonra ilk makyajına kavuşan Tesla Model Y'ye önden baktığımız zaman bir kere halihazırdaki var olan versiyona hiç benzemediğini fark ediyorum. Burada boydan boya uzanan gündüz farı yerleştirmişler. Bu gündüz ledi uzaktan bir sürü modellerinde anımsatmıyor değil. Buna rağmen Cybertruck'a fazlasıyla benzeyen bu gündüz ledlerinin hemen altında Matrix teknolojisinde ana far grubu yer alıyor ki ona önden baktığınız zaman yeni Model Y'nin ana farlarını ilk bakışta fark etmeniz pek fazla mümkün değil. Yeni Tesla Model Y bu yenilenen ön tasarımı sayesinde %5 daha verimli hale geldi dostlar. Ayrıca rüzgar ve yol sesi de %20 oranında düştü. Halihazırda var olan Tesla Model Y'yi eğer ki gerçek hayatta hiç görmediyseniz, onu sadece videolardan gördüyseniz böyle biraz daha normal otomobil boyutlarında, SUV boyutunda bir şey bekleyebilirsiniz. Ama yakından gördüğünüz zaman gerçekten büyük, devasa bir SUV'nin yanında buluyorsunuz kendinizi. Yeni Model Y'nin profiline geçtiğimizde ise yine makyaj öncesine göre aslında çok fazla bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Genel hatların ve tasarım çizgilerinin aynı kaldığı profilde. Jantlarda açıkçası bir güncelleme beklerdim, fakat yine makyaj ünitesinin jant tasarımına çok daha fazla benzeyen, esas olanın tasarımdan ziyade aerodinami yani menzilin artması olduğu yeni Model Y'de 19 inçten başlayıp 20 ve 21 inç büyüklüğündeki jant seçenekleri de mevcut. Onun dışında yine yan tarafındaki kameralar boydan boya uzanan omuz çizgisiyle beraber efektif ve etkileyici göründüğünü söyleyebilirim. Kapı kollarında da herhangi bir güncelleme gelmemiş. Ben en azından hem jantlarda hem de bir kapı kollarında yenilenen makyajla beraber bir değişim mutlaka beklerdim dostlar. Yeni Tesla Model Y'de benim en beğendiğim yerlerden bir tanesi de arka taraf oldu elbette. Gerçekten özellikle de makyaj öncesiyle karşılaştırdığımızda en az ön taraf kadar etkileyici ve çarpıcı bir değişime uğrayan yeni Tesla Model Y'nin arka tasarımında artık böyle boydan boya uzanan bir LED stop kullanılacak. Doğal spoiler'a sahip bagaj kapağıyla beraber bu boydan boya uzanan LED stop da birleşince ortaya özellikle de akşamları seyir zevki yüksek bir manzara çıkıyor. Sinyallerimiz ve fren lambalarımız ise tam olarak bu şekilde yanıyor. Buradaki Tesla detayına da yıldızlı puanı verdim. Difüzör tarafında ise elbette herhangi bir egzoz çıkışı bulunmuyor. Buna rağmen böylesine bir difüzörü unutmayan Tesla mühendislerini de buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Hep diyorum ya, bir otomobilin en önemli yerlerinden bir tanesi arka tasarımı. Çünkü trafikte giderken en fazla göreceğiniz manzara orası diye, işte yeni Model Y trafikte giderken tam olarak bu şekilde görünüyor. Bence diğer modeller arasından ayırt edici bir farkındalığa sahip olmuş. Gelelim boyutlara. Yeni Tesla Model Y 4790 mm ile gerçekten çok büyük bir uzunluğa, 1624 mm yüksekliğe ve aynalar hariç 1920 mm genişliğe sahip. İki teker arasındaki mesafe dingin uzunluğunda ise 2129 mm ile iç mekandaki yaşam alanı konusunda bize fazlasıyla cömert davranıyor. Süreyya Hanım'ın müthiş değişimine hazır olun diyorum. Peki bu 2 tonluk aracın iç mekanında bizi neler bekliyor? Burada en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi elbette direksiyon tasarımı oldu. Ama onun öncesinde tamamen elektrikli koltukların tasarımlarının ve duruşunun
gerçekten konforlu göründüğünü söylemem gerekiyor. Özellikle de bu açık renk döşeme kesinlikle Tesla modellerine çok yakışıyor dostlar. Bu tek parça halindeki koltuklara oturduğunuzda ise ellerinizin arasında yenilenen direksiyon simidini buluyorsunuz. Artık üzerinde Tesla logosunun değil, Tesla'nın direkt isim olarak yazdığı bu direksiyon üzerinde sadece ve sadece sinyali kullanabileceğiniz bir kol duruyor. Aynı zamanda aracın ana ekranını yönetebileceğiniz tuşlar da direksiyonun tam üzerinde duruyor. Altıgen şekliyle kullanımının rahat göründüğü bu direksiyon simidinden biraz uzaklaşıp yeni Tesla modellerinin adeta kalbi diyebileceğimiz ekranına geldiğimizde ise bu devasa ekran üzerinden dostlar araçla ilgili aklınıza gelen gelmeyen her şeyi kullanabiliyorsunuz. Hatta Tesla biliyorsunuz biraz daha otonom sürüşe ağırlık veriyor. O yüzden bu ekranı bile kullanmanıza bundan birkaç sene sonra gerek kalmayacak. Belki de sadece cep telefonunuzdan gideceğiniz yeri ayarlayarak kapının önüne çıktığınız zaman araç sizin kapınızın önüne gelecek. Siz arabanıza bineceksiniz ve o sizi istediğiniz yere, istediğiniz dakikada götürecek. Tabii siz bunları yaparken burada 2 adet bardakla çayınızı, kahvenizi, suyunuzu koyabilir ya da buradaki saklama gözlerinize ufak tefek eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Onun dışında yeni Tesla modelde öyle çok fazla büyük bir saklama alanları mevcut değil. Tesla'nın olmazsa olmazı devasa panoramik cam tavanı da söylemeden olmaz. Yeni Tesla Model Y'nin arka koltuklarına geçtiğimizde ise kapılarda kullanılan Alcantara'yı buradan bile görebiliyoruz dostlar. Ayrıca ambiyans aydınlatmamızın olduğunu da söyleyeyim. Tabi arka koltuklarda benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi buradaki dokunmatik ekran üzerinden yönetilen klima kontrol ünitesi ve koltuk ayarları değil tabii ki. Bu koltukların tamamen elektrikli şekilde katlanıyor ve hareket edilebiliyor oluşu oldu. Tek bir hamleyle koltukları yatırıp arkaya kaldırabildiğiniz Tesla Model Y, inanın sadece bu özelliğiyle bile kendisine müşteri bulabilir. Yapı olarak biraz daha düz olmasıysa uzun yolculuklarda konfor seviyesini biraz etkileyebilir. Peki yeni Tesla Model Y'nin bu karizmatik bagaj kapağının altında bizi nasıl bir bagaj hacmi bekliyor? Tesla Model Y bu Fastback tasarımında açılan bagaj kapağının altında tam tamına 854 litrelik bir saklama alanına sahip. Bu değer gerçekten onu neden tekstilcilerin çok daha fazla tercih ettiğinin de bir kanıtı. Bu arada bu efsane gerçek dostlar, çünkü ben de çevremde tanıdığım tekstilci dostlarımızın Tesla Model Y'ye karşı biraz daha ilgili olduklarını görüyorum. Ama nasıl olmasınlar? Hem bagajın ağzı geniş, hem yükleme kapasitesi fazla, hem tamamen elektrikli, hem otonom sürüş özelliklerine sahip. Yani bu açılardan baktığımız zaman Tesla elektrikli otomobiller arasında en azından bir süre daha liderliği götürecek gibi. Onun dışında elbette hem arka tarafta hem de ön tarafta da ufak bir saklama alanına sahipsiniz. Buraya da şarj kablonuzu koyabilirsiniz, ufak tefek valizlerinizi koyabilirsiniz ya da ihtiyaç anında farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Teknoloji ve güvenlik özellikleri denildiğinde artık tamamen kendini idare edebilen Tesla, otonom sürüşe kafayı fazlasıyla takmış durumda. Tesla Model Y'nin bugüne kadar yapılmış çarpışma testine baktığım zaman aslında burada biraz beni şüphelendiren ya da düşündüren bir şey oldu dostlar. Gördüğünüz gibi Tesla düz bir duvara yarım çarpışma testinde ne hikmetse benim daha önce çok az şekilde gördüğüm üzere duvarı sıyırarak ilerliyor. Şimdi burada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu bir elektrikli otomobil ve tabanında bataryalar var. Bataryalar ise herhangi bir darbe anında patlamaya, delinmeye, yangın çıkarmaya çok müsait araçlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmayı en azından test süresince istemiş olacaklar ki böylesine bir çarpışma testini kabul etmişler. Ben burada daha net ve sağlam bir şekilde düz bir duvara tamamen çarpışma testinin de olmasını beklerdim. Çünkü elektrikli arabalarla ilgili en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de herhangi olası bir kaza anında nasıl bir reaksiyon göstereceği oluyor. Tesla burada duvarı sekerek ilerlemesiyle sadece kopan bir lastikle yetiniyor. Onun dışında elbette otonom sürüş denildiğinde akıllara ilk gelen markalardan olan Tesla, geçenlerde daha fabrikadaki üretim hattından garaj alanına kendi kendine giden Tesla'larla gündem olmuştu. Biliyorsunuz Robotaxi adında bir sürücüsüz, yani herhangi bir direksiyona dahi sahip olmayan bir Tesla'da geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından tanıtıldı. Tesla bu işe kafayı fena halde takmış durumda dostlar. O yüzden günün birine gerçekten herhangi bir direksiyonu olmayan otomobilleri de biz satın alacağız, kullanacağız. Hem yoldaki çizgilerin daha düzenli oluşundan dolayı hem de oturmuş bir trafik kültürü olmasından dolayı yurt dışında, Avrupa'da ya da Amerika'da bu otonom sürüş rahatlıkla kullanılıyor olsa dahi özellikle İstanbul gibi bir yerde tamamen otonom sürüşe güvenmek büyük bir cesaret ister.
yenilenen tasarımıyla beraber elbette batarya hacmi de arttı. Bu da ne anlama geliyor? Biraz daha fazla sürüş menzili demek. Elbette dostlar, yeni Tesla modellerinin şu anda tam anlamıyla teknik özellikleri açıklanmış değil. Fakat şu açıklandı: yenilenen tasarımla beraber daha az rüzgar direnci sonucunda bir kere menzilimiz %5 oranında arttı. Bu da ne anlama geliyor? WLTP'ye göre 533 kilometre olan menzil en az 560-570 kilometreye çıkacak anlamına geliyor. Batarya hacmi de büyüdü. 60 kWh hacimlerinde gezen bataryada 80 kW'a kadar çıkacak. Bu standart range için olacak dostlar. Böylece Tesla Model Y menzilin her geçen gün arttığı dünyada biraz daha rekabetçi ve yenilikçi bir menzile sahip olmak istiyor. Kullanılacak bataryanın dediğimiz gibi 75-80 kWh hacminde lityum iyon NMC adı verilen bataryalar olması planlanıyor dostlar. Bu da sahip olduğu aerodinamiğiyle beraber. En önemlisi, ki onu diğer rakiplerinden ayıran farkında biliyorsunuz, ısı pompasının olması. Soğuk hava koşullarında ya da kışın menzilinden bir şey kaybetmeyecek. Burada şöyle de bir açıklama yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine elektrikli arabaların menzil değerleriyle ilgili, özellikle de kışın sahip olduğu menzil değerleriyle ilgili ne kadarlık bir kayıp yaşadığı konusunda bir shorts videosu yayınlamıştık. Orada gelen bir tane yorum vardı. Biz yorumların tamamını okuyup onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Orada gelen yorumda hep kışın ve ısı pompası ile ilgili vurgu yapıldığını, yazın sıcakta bu otomobillerin menzillerinin azalıp azalmadığı ile alakalı bir yorum gelmişti. Burada şöyle bir açıklama yapabilirim. Atmosferik soğutmaya sahip otomobilleri hepimiz biliyoruz değil mi dostlar? Biz seyir halindeyken önden gelen rüzgar serin olduğu için bataryalarımız ısınmıyor. Bu nedenle de tehlikeli bir hale gelmiyor. Fakat kışın havalar soğuk, bir de bunun üzerine yolun soğuğu da eklenince bataryaların teknolojisinden dolayı menzilimiz düşüyor. Burada da devreye ısı pompası giriyor. Isı pompasına sahip olmayan araçların menzilleri hissedilir derecede düşerken, ısı pompasına sahip araçlar dışarıdan bir ısıtma ile beraber bataryanın sıcaklığı normal seviyede oluyor. Böylece menzil değerinden bir şey kaybedilmemiş oluyor. Elbette fiyat en önemli kriterlerden ve kıstaslardan bir tanesi dostlar. Yeni Tesla modellerinin fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi henüz açıklanmadı. Fakat var olan Tesla modelliye Türkiye'ye özel arkadan itiş daha düşük menzile sahip versiyonunda 1,8 milyon lira civarında bir fiyatta alıcılarını bekliyor. Peki yenilenen tasarımıyla yeni Tesla modelliği sizce kaç bin liradan ülkemize satışa çıkar? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yeni Tesla Model Y'ye dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekilde dostlar. Ben yeni Tesla Model Y'nin bu garip tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Yine eminim ki onu yakından gördüğümüzde biraz daha fazla etkileneceğiz. Peki siz yeni Tesla Model Y hakkında ne düşünüyorsunuz? Var olan tasarım mıydı yoksa yenilenen tasarımı daha mı başarılı buldunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.